Herkese merhabalar. Bu videomuzda Arduino'da buton ve role kullanarak 220 voltluk lambayı yakma devresi yapacağız. Bunun için kullanacağımız malzemeler 1 adet 5 voltluk role, Arduino'muz, bir tane butonumuz, butona bağlayacağımız 10 kilo ohmluk direnç ve 220 voltluk lamba teçhizatımız var. Ben bu lamba teçhizatını ilk videomuzda anlattım. Devreye nasıl bağlanacağını. Şimdi isterseniz tekrar anlatalım baştan. Şuradaki bağlantıları sökmemiş olayım en azından. Bakın şu şekilde bir tane elektrik kablosu temin ettim. Kablonun bakın diğer ucu burada. Uçlarını açtım. Devre şemasını karşımıza aldığımız zaman devre şemasında görünen bağlantıyı bu şekilde uyguluyorum. Elektrik fişinden gelen bir tane kablo rolenin ortadaki ucuna bağlanıyor. Devre şemasını takip ettiğimiz zaman rolenin enerjilendiğinde kapanan ucundan, yani NO ucundan kablonun bir tanesini alıyorum. Lambaya götürüyorum. Bakın lambanın alt tarafını göstereyim. Bu şekilde. Lambadan çıkan kabloyu da bakın şu kablo tekrar elektrik prizine gidecek olan kabloya bağlıyorum. Tesisatımın bağlantısı bu şekilde. Buradaki bağlantıda da şuradaki iki ucu kullanmış oluyorum. Şöyle alta baktığım zaman isterseniz hangi ucu kullandığımı görecek olursanız bakın normalde açık olan uç burası, ortak uç burası. Yani şu iki ucu kullanmış oldum. Şimdi role bağlantımızı isterseniz yapalım. Bunun için bir tarafı dişi, diğer tarafı erkek jumper kablodan buradaki pinlere şu şekilde bağlantıyı yapıyorum. Hemen bu bağlantıyı da şu alt tarafa yapayım. Rolenin VCC'sini bordumun üzerinde artıya, roledeki GND'yi de bordun üzerindeki eksiye bağlıyorum. Rolenin in ucunu ise devre şemasına baktığımda Arduino'da 7 numaralı pine bunu bağlıyorum. Butonumu yerleştireyim. Butonumu şu şekilde orta şeride denk gelecek şekilde yerleştiriyorum. Hemen butonuma bağlı devre şemasında bir direncim vardı. Onu bağlayalım. Bir bacağı butona gelecek. Şu şekilde. Diğer bacağı boşta. Bu bağlantılarını yapalım. Direncin boştaki bacağından eksiye gidecekmiş. Direncin boştaki bacağını geliyorum. Şuradaki eksiye bağlıyorum. Butonun bacağından artıya gidecekmiş. Butonun bacağı burası. Buradan da artıya götürüyorum. Bu şekilde. Dirençle butonun birleştiği bacaktan Arduino'nun 8 numaralı pinine gidiyormuş. Yani şuradan bir uç alıyorum ve bunu Arduino'da 8 numaralı pine bağlıyorum. Şu şekilde. Ve bordumun Arduino bağlantıları kaldı. Bordun artısından alıyorum. Arduino'nun 5 voltuna. Bordumun eksisinden alıyorum. Arduino'da GND'ye bağlayarak devre şemasını bu şekilde tamamlamış oluyorum. Şöyle kablolarımızı hafif eğdirelim. Butona basacağız. Butonumuzun yeri belli. Şuradan butonumuza basabiliriz. Şuradan bakın rolemizin ışığı gözükmekte, çalışma ışığı. Şimdi kartımızı bilgisayara bağlayalım. Bilgisayarda kodlarımızı hazırlayıp Arduino kartımıza gönderelim ve devrenin çalışmasını hep birlikte bir test edelim. Role ve buton kullanarak 220 volt lamba yakma devresini Arduino programında birlikte tasarlayalım. Arduino programını başlatıyorum. Şuradaki açıklama satırlarını siliyorum. Ve Voice Setup'ın üzerine gelip devremizle ilgili isterseniz bir tanımlama girelim. Role ve buton ile lamba yakma söndürme. Yani tek bir buton kullanacağım. Tek bir butonla lambayı hem yakıp hem de söndürme işlemini yapacağız. Voice Setup'ın üzerindeyken değişkenlerimizi oluşturuyorum. Int yazıyorum. Öncelikli olarak role için bir değişken oluşturayım. Devre şemasına baktığım zaman roleyi 7 numaralı pine bağlamışım. Buraya 7 numaralı pin değerini yazıyorum. Buton için bir değişken oluşturayım. Buna da buton ismini vereceğim. Butonu da devre şemasına baktığım zaman 6 numaralı pine bağlamışım. Rolemizin başlangıçtaki durumuyla ilgili bir değişken belirleyeceğim. Bunu da boğelan ile ifade edelim. Role durum yazıyorum. Eşittir diyorum. Başlangıçta rolemizin durumu 0 olarak belirleyelim. Yani çalışmasın. Voice Setup'ın üzerindeki işlemlerim tamam. Geliyorum Voice Setup'ın içerisine. Burada pin mod ile malzemelerimin durumlarını belirteceğim. Rolemiz ne olacak? Output olacak. Yine pin mod ile butonumuz ne olacak? Input olacak butonumuz.
Burada şimdi roleyi ve butonu tanımladım. Void setup'ın içerisi Arduino'muz çalıştığında tek seferde çalışan satır aralığımız. Buraya devremiz çalıştığında rolemiz kapalı konumda olsun diye digital write komutundan tek bir komut yazacağım. Digital write diyorum. Parantezi açıyorum. Role diyorum. Şimdi benim kullanacağım role aktif düşük bir role. Yani ters çalışmakta. Low komutu gönderdiğinizde çalışmakta. High komutu gönderdiğinizde çalışmamakta. Bundan dolayı ben buraya high komutu göndereceğim ki benim rolem çalışmasın. Sizlerin rolesi eğer aktif yüksek bir role ise burada low komutunu göndermeniz lazım. Peki rolenizin aktif yüksek mi aktif düşük mü olduğunu nasıl anlarsınız? Role ile ilgili bir videomuz var. Onu mutlaka izleyin. Role nedir, nasıl çalışır diye biz orada anlattık. Elinizdeki rolenizi nasıl test edebileceğinizi de anlattık. Mutlaka oradaki videoyu izleyerek öncelikli olarak rolenizi bir kontrol edin. Siz de bir aktif yüksek role kullanıyorsanız buradaki role komutlarının tersini yazacaksınız. Benim kullandığım devredeki role aktif düşük bir role. Void setup'ın içerisi tamam. Geliyorum void loop'un içerisine. Void loop'un içerisinde eğerli ifade tanımlayacağım. If diyorum. Parantezimi açıyorum. Digital read. Çünkü nereden okuyacak? Digital read ile butonum okuyacak. Neyi okuyacak? Buton diye yukarıda bir değişken tanımlamıştım. Butonumdaki değerimi okuyacak. Eğer butona basıldıysa yani eşittir. Butonum benim high olduysa parantezimi burada kapattım. Yani aynı zamanda role durum. Bu da eğer sıfırsa bakın başlangıçta sıfırdı. Bunun da parantezini kapattım. Bunları komple iki tarafı da paranteze alacağım. O yüzden hem başına hem sonuna tekrar parantez alıyorum. Her iki işlemde doğruysa yapacak bu işlemi. Şuradaki V ifadesini bu yüzden koyduk. Her iki işlemde doğruysa ne yapsın? Şimdi burada süslü parantezlerimi açıyorum. Digital write diyorum. Parantezimi açıyorum. Roleyi ne yapacak? Bendeki aktif düşük rolü olduğu için low yapacak. Sizdeki aktif yüksekse high yapacak. Roleme sinyal gönderecek. Role durumu bu sefer 1'e çevirecek. Çünkü bir kere lambayı yaktım. Biraz süre vereceğim burada. 250 milisaniye benim için yeterli. Bu saniyeyi 250 ile 1000 arası verebilirsiniz. Yoksa butona böyle çok hızlı bastığınızda kararsız çalışabiliyor. O yüzden siz buradaki değerleri kullanıma göre değiştirebilirsiniz. Delay değerini. 256'nın altı birazcık sıkıntılı oluyor. O yüzden ben burada 256 değerini verdim. Süslü parantezimi kapatmış oldum. Şimdi şuradaki ifadeyi alalım tekrar. Kopyalayalım bunu. Ve şu altına tekrar yapıştıralım. Bu sefer ne olacak? Yine butonun basılı olacak. Bakın role durumunu 1'e çevirdik burada. Burada role durumunu kontrol edecek. Eğer role durumu hem buton basılı hem de role bu sefer 1 ise ikisini kontrol ettiğinde ne yapacak? Benim devremi çalıştırmayacak. Ama bu sefer aynı zamanda role durumunu da kaça getirsin istiyorum? 0'a getirsin istiyorum. Yani burada bir butona bastığım andan itibaren de role durumu eski haline gelsin ki artık her butona bastığımda tek butonla lambamı çalıştırıp kapatayım. Çalıştırıp kapatayım. Tekrar burada bir süre verdim ve kodlarımı bu şekilde tamamlamış oldum. İsterseniz kodlarımızı bir derleyelim. Evet, derleme tamamlandı. Kodlarımda bir hata yok. Arduino kartını bilgisayara bağlıyorum. Yukarıda Arduino Uno kartım seçili. COM5 portuna bağlı. Kodları Arduino kartına gönderiyorum. Evet, yükleme tamamlandı. Şimdi hep birlikte devrenin çalışmasını bir kontrol edelim. Evet, kodlarımızı Arduino kartına gönderdik. Önce 220 volt elektriği bağlamadan isterseniz şuradaki yeşil ledim sayesinde devremin çalışıp çalışmadığını anlamış olacağım. Butona basıyorum. Bakın bir kere bastım. Yeşil ledim yandı. Rolem çekti. Bir daha basıyorum. Yeşil ledim söndü. Şimdi 220 volt bağlantısını yapalım isterseniz. Evet, şu şekilde elektriğimizi bağladık. Butona bastım. Bakın lambamız yandı. Butona bastım. Lambamız sönmüş oldu. Tekrar test edelim. Ve bu sayede bakın tek bir butonla 220 voltluk lambayı da kontrol etmiş olduk Arduino üzerinde.
Bir videomuzun daha sonuna geldik. Umarım faydalı olmuştur. Aklınıza takılan sorular olursa yorum kısmına yazabilirsiniz. Eğer videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna, videomuzun daha çok kişiye ulaşması için paylaş butonuna, kanalımıza yüklenen videolardan haberdar olmak için ise hemen alttaki abone ol butonuna basmayı unutmayınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.